Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yapabileceğiniz en kolay lahana dolması hazırladım. Hem sarmayla uğraşmayacaksınız hem de haşlamayla 20 dakikada yapabileceğiniz müthiş bir lahana dolması oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli lahana dolmasını nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Şöyle büyükçe bir lahana aldım ben. Baktım. Tencere bulamadım doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar. Ne yapsam diye düşünürken fırın tepsisini gördüm. Ben bunu fırında haşlasam nasıl olur diye düşündüm. Eğer güzel olursa sizinle paylaşmayı düşündüm. Güzel olmazsa paylaşmayacaktım. Ama inanın öyle güzel, öyle kolay bir sonuçla karşılaştım ki hemen tarifini paylaşmak istedim. Hem haşlama derdi yok hem de öyle tek tek sarma derdi yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi lahanamı orta kısmı, o sert olan kısmı bıçakla şöyle oyarak alıyorum. Elinizi kesmeyin bu aşamada. Dikkat edin arkadaşlar. Bunu alırsanız şu orta kısmı alırsanız eğer yaprakları çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Yoksa öbür türlü direkt haşlarsanız bu sefer yapraklarını çıkartırken çok dağılacaktır. Ben de bıçakla güzelce lahanayı oydum. Fırın tepsimin en büyük fırın tepsisini aldım önüme. Birazcık da derin bu tepsim oldukça içine yerleştirdim arkadaşlar. İçerisine kaynattığım suyu hem kaynar su kullanırsanız zaman açısından da kaynama için fırında beklememiş olacaksınız. Kaynattığım suyu şöyle fırın tepsisinin yarısından biraz üstüne kadar doldurdum. Hem böyle yavaş yavaş döküyorum ki su böyle lahanaların aralarına geçsin daha güzel bir buharlaşma olsun diye. Üzerine gezdirerek döküyorum. Ben ilk önce birazcık lahananın dış kısmını yıkadım. Ondan sonra tepsiye aldım. Yağlı kağıdı bu aşamada mutlaka biraz ıslatın. Ben sonradan ıslattım ama size o aşamayı gösteremedim. Fırının orta gözünün bir altına koyun ki üstü çok fazla yanmasın. Birazcık böyle rengi değişiyor üst kısmına ama hiç önemli değil. Yağlı kağıdı biraz ıslatıp üzerine doğru kapatın. Bu sayede çok üstü yanmayacaktır. Dediğim gibi fırının sakın üst kısmına değil olabildiğince alt kısma koyun. Hemen fırında ortalama bir 220 derecelik fırında pişirdim. Şimdi iç harcına geçelim. 2 su bardağı normal bir pirinç kullanıyorum. Öyle pilavlık değil, Osmancık pirinci kullanıyorum ben. 250 gram, 300 gram arası da yarı yağlı dana kıyma, kıymalı hazırladım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, nane, tuz, birazcık da karabiberle pul biber ilave edebilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu zeytinyağı, yarım demet maydanoz ve dereotu, 2 tane büyüklerinden de kuru soğanı. Hepsini güzelce yıkayıp doğradım. Öncelikle şöyle bir karıştırıyorum. Böyle eldiven kullandım bu esnada çünkü kaşıkla biraz zor olacaktı. 1 yemek kaşığı dolusu da domates salçası ilave ettim. Varsa biber de yarı yarıya katabilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Şöyle güzelce elimle böyle sıka sıka karıştırıyorum arkadaşlar. Bu esnada böyle benim gibi elinize karıştırırsanız daha güzel harmanlanacaktır. Hiçbir zaman elime göre maalesef eldiven bulamadım ben arkadaşlar. S büyük, küçük, büyükler M, L büyük geliyor. Gördüğünüz gibi lahanam çok güzel bir şekilde haşlandı. Şu üst kısmının birazcık yanması çok normal. Zaten biraz haşlarken bile üstünden bir ikisini alıyoruz. Hiç ben almadım üzerinden hiçbir şey direkt haşladım. Ben bu esnada üstünden bir tane aldım. Gayet güzel bir şekilde haşlandı gördüğünüz gibi. Kesinlikle bu yöntemi deneyin. Bir yarım saat 40 dakikada ortalama pişiyor. Fırınınıza göre değişebilir ama hiç haşlama tenceresi aramanıza falan gerek yok. Gayet güzel bir şekilde haşlanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi görünce de zaten şaşıracaksınız. Yaprakları o kadar güzel ayrılıyor ki hiç böyle çok fazlasıyla artan bir lahanam kalmadı. Çok azıcık arttı. Onun dışında gayet güzel bir şekilde sarıldı. Dolmasını da yapabilirsiniz. İlla benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz de sarabilirsiniz yani. Önce birkaç tanesini şöyle çıkartıyorum. Öbürünü kenara alıyorum. Bütün olanı. Tekrar alacağım ama öncesinde şunları çıkartayım. Bakar mısınız? Hepsinin katları gayet güzel bir şekilde ayrılıyor. Ne yırtılma ne kopma hiçbir şey yok. Bütün gayet güzel. Bu yöntemi hiç denememiştim. Dediğim gibi videoyu çekerken birden aklıma geldi. Neyle haşlayacağım ben bunu falan böyle diye düşünürken inanın o kadar mantıklı bir yolmuş ki
Öyle ben buzlukta yapanları da biliyorum. O şekilde de yapıyorlar ama ben onun lezzetini pek beğenmedim arkadaşlar. Bilmiyorum, sizler de denedikten sonra ne düşünürsünüz ama ben onu pek beğenmedim. Böyle birazcık kokusu oluyor sanki ister istemez dolabın. Bana öyle geldi ama herkesin damak tadı değişebilir tabii ki. O da kolay bir yöntem. Ama bunu kesinlikle tavsiye ederim. Hem bunu bütün olarak herkes buzluğuna koyamayabilir. Mesela benim öyle bir buzluğum yok. Koyamam. Lahanaların hepsini bu şekilde gördüğünüz gibi dallarını ayırıp kenara aldım. Ta içindeki küçük yere kadar gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Çok da tam kıvamında pişmişti. Zaten fırının içine baktığınız zaman böyle yumuşamış, böyle sönmüş bir lahana gördüğünüzde pişmiş demektir. Kontrol edebilirsiniz. Yani kontrolünüzü o şekilde yapabilirsiniz pişip pişmediğini fırında. Ben bütün katlarını güzelce ayırdım, dallarını. Hemen artık sarma ya da doldurma aşamasına geçebiliriz. Şu damar kısımlarını alıyorum. Oldukça sert çünkü. Şöyle küçük bir kase kullandım. Ben böyle küçük sufle kasesi. Öyle büyük değil arkadaşlar. Çok büyük kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu çok güzeldi. Sarma büyüklüğünde neredeyse. Bir yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. Böyle üzerine kapatıp ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir yöntem. Fırında da çok lezzetli oluyormuş. Şöyle uzun bir borcama yaptım ama fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Daha kalabalıksanız daha fazla da çıkartabilirsiniz. Böyle küçükleri öncelikle yaptım ki onlar bir çıksın dedim. Ondan sonra diğer büyükleri kesip yapacağım. İç harçtan ortalama bir yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Artık o size kalmış. Çok sevmiyorsanız için dolu dolu azaltabilirsiniz. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tadı da bir o kadar lezzetli oldu. Her defasında muhakkak şu çok kalın olan damar kısımlarını alın arkadaşlar. Çünkü ağza geldiği zaman ya da sarmakta, doldurmakta oldukça zorlanacaksınızdır. Gayet de kolay bir yöntem ve lezzetli de. Bizim evdekiler çok sevdi bunu. Ben de ilk defa denedim. Daha önce hiç yapmamıştım. Nasıl yapabilirim falan diye düşünürken bir de değişiklik olsun istedim. Büyük olan lahana yapraklarını küçültüyorum. Ben öncesinde böyle hazırladım hepsini. Bu şekilde kesiyorum. Damar tepedeki sert kısmı alıyorum. Bu şekilde hazırlarsanız sizin için çok daha rahat olacaktır. Hemen hızlı doldurursunuz. Eğer ki üst kısmı çok ince derseniz kenarından birazcık içine doğru sokuşturabilirsiniz ya da benim gibi böyle lahanalardan da koyabilirsiniz. Çünkü bazıları çok aşırı ince oluyor. Ondan dolayı böyle yaptım ama siz de bakarsınız. Üzerine doğru kapatıyorum. Bu lahanalar daha fırına gireceği için daha da inceleyecek. Bu şekilde ters çeviriyorum. Daha kalın oluyor böyle. Hatta böyle elinizle büzerek bile yapabilirsiniz isterseniz. İç harcı falan gayet iyiydi arkadaşlar. Hiç öyle az falan değil. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. İlk defa yapacak olan arkadaşlar için de en azından anlayabilirsiniz. Hepsini ben önce böyle bir hazırladım. Lahanaları doldurması çok daha rahat oldu inanın ki. Hızlı 20 dakikada hepsini bitirdim. Sonuncusunu da doldurdum lahanamın. Onu da tepsiye alıyorum. Bir tepsiyi tamamen bitirdim gördüğünüz gibi. Benim birazcık kenarda içle lahana yapraklarından kaldı arkadaşlar. Ben bunları sarıp dolaba koydum buzluğa. Daha sonrasında pişirmek için birazcık daha içine pirinç falan kattım. İç harcımı çoğalttım. Siz de isterseniz aynı şekilde ya da kapuska yapabilirsiniz. Şöyle şimdi üzerine salçalı bir sos hazırlayacağım. Tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, bir yemek kaşığı da domates salçasını alıyorum. Dur Ela'cığım. Anne. Efendim. Kaşıkla şöyle eziyorum. Bir tane büyüklerinden sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Rendeliyorum onu da içerisine. Ben zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Nane ile de şöyle bir karıştırıp güzelce kavuruyorum.
Artık suyunu ve tuzunu ilave edeceğim. 3 su bardağı su tam geldi. Ne bir daha su ekledim ne de su çıkardım. Tam 3 su bardağı gayet iyi geldi. Zaten fırın tepsinizin yüzüne çıkana kadar su koymanız yeterli. Kaşıkla salça ezerek dağıtıyorum. Efendim? Evet, annem mama yapıyor. Şöyle bir tatlı kaşığından az tuz ilave ediyorum. Bir iki taşım çok fazla olmadan şöyle kaynatıp hemen ocaktan alacağım. Salçalı sosu ocaktan alıp hemen lahana dolmalarının üzerine döküyorum. Döktüğüm su gördüğünüz gibi tam tepsi üzerine çıkana kadar oldu. Tam yeterli geldi yani bu su. Şimdi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırına götürüyorum. En altın bir üstüne koyun. Çok böyle yani orta gözün bir altına diyeyim daha doğrusu. Arzu ederseniz üzerine yağlı kağıt koyun. Çok yanmasın üzeri. Fırında ortalama 40 dakika kadar pişirdim. Fırından getirdikten sonra, aldıktan sonra daha doğrusu gördüğünüz şok arkadaşlar. Yandı. Neden yandı? Ela fırının ayarını 250 dereceye getirmiş. Maalesef yükseltince bir 10 tane 15 tanesi kadarı yandı üzeri. Ben biraz üzerini sonrasında aldım. Ama tadı müthişti. İnanın iç harcından bu incecik lahana dolması harika bir şey oldu. Ben üzerine yoğurtla servis ettim. Muhakkak sizler de deneyin ama benim gibi yakmayın sakın. Artık videomu burada bitireyim. Seval Mutfak'ta 2 kanalımdan da beni takip almayı unutmayın. Seval Mutfak'ta Instagram hesabımdan da takip alabilirsiniz. 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Muhakkak puanlarınızdan kesme olacaktır bu yandığı için. Hiç önemli değil arkadaşlar, canınız sağ olsun. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Yakmayın, dikkat edin benim gibi arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.